Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda çok tartışılan bir konu. Boksörle güreşçi arasında gerçek bir kavga olsa bu kavgayı kim kazanır? Boksör mü kazanır? Güreşçi mi kazanır? Bu soruyu da size sormuş olalım. Boks mu faydalı? Güreş mi daha faydalı? Boks mu yapmalıyız? Güreş mi yapmalıyız? Bize hangisini önerirsiniz? Bu sorulara teker teker cevap vereceğim. Öncelikle şu bir gerçek arkadaşlar. Biz boksörler antrenmanlarda güreşte yaparız. Çünkü biz rakiplerimizle genelde yorulduğumuz zaman çok fazla boğuşuruz yakın mesafede. Bu yüzden boksun içerisinde güreş de var. Güreşe baktığın zaman güreşte de şöyle bir şey var. Tamam, güreşte boks yok ama güreşte de mesela iki güreşçi karşı karşıya geldikleri zaman rakiplerini elense çekerler. Burada da bizim nasıl kroş atarız. Onlar da bu şekilde şamar şeklinde rakiplerini elense atarlar. Yani bu da şu demek oluyor. Güreşin içerisinde de biraz da boks var. Hani bir boksöre şunu sorsanız işte güreşçi ile boksör arasında işte bir kavga olsa kim kazanır deseniz güreşçi der ki e, güreşçi kazanır der. Boksöre sorsanız boksör kazanır der. Ama burada biz tarafsız bir şekilde bunu değerlendireceğiz. Ben gerçek anlamda profesyonel bir boksörüm. Boksun içerisinden gelen ve çok küçük bir tık da güreş yapmış bir insanım. Güreşte şöyle yani wushu yapmış bir insanım. Wushu'da da güreş var. Şu bir gerçek arkadaşlar. Yakın mesafede her türlü güreşçi götürür. Yani kitler, yerden yere vurur. Ben doğruları söyleyeyim. Tabi boksöre de baktığın zaman boksörde özellikle de bizim işimiz yumruk atmak. Özellikle de rakiplerimize, güreşçiye tabii ki tek yumruk vurduğumuz zaman güreşçiye hemen işlemeyecektir. Ama 2-3 tane sağlam yumruklar vurduğumuz zaman güreşçiyi sersemletiriz. Belki de ayakta zor durur. Ama genel olarak iki spora da baktığımızda ikisi de dayanıklılık isteyen sporlar, güç isteyen sporlar. Güreşte de boksörde de dayanıklılık var. İkisinde de dayanıklılık var. Bu yüzden kolay kolay iki tarafta pes etmez. Aslında iki taraf kavga etse kavganın sonucu hiç belli olmaz. Tabi güreş yapıyor diye de yumruk atmasını bilmiyor değil. Az çok yumruk atacaktır. Ama tabi bir boksör kadar iyi yumruk atamaz. Yakında güreşçi, bence uzak mesafede her zaman boksör yener. Sokakta boks mu daha faydalı, güreş mi daha faydalı derseniz bence bir tık baktığın zaman boks daha faydalı. Çünkü sokakta kavga ettiğin zaman rakibini birini tuttuğun zaman ikisi üçü sana vurur. Bu sefer de ne yapar? Yani sen birini tutmayla uğraşırken diğerleri senin kafana gözüne vurur. Ama boksör ne yapar? Gelene vurur, geleni indirir, geleni indirir. Bir tık da sokak kavgasında boks daha ön plandadır. Tabi mesela bazı sporlar var. İşte güreş mi MMA mi diyorlar, boks mu MMA mi? Şu bir gerçek arkadaşlar. Mesela kickboksta ne veya wushu'da bacakları, mesela wushucu bacaklarını güçlendiriyor. Bunun üzerine çok çalışıyor. Ama biz boksörler daha çok belden üstte. Yani bizim karın kaslarımız, işte kollarımız çok güçlü olur. Özellikle de biz ne yaparız? Yumruklara özen gösteririz. Yumruklarımızı güçlendirmek için, yumruklarımızı etkili atmak için ve biz bunun üzerine yoğunlaşırken kickboksörde, wushucuda bacaklarını güçlendirmek için bacak hareketlerine çok fazla çalışır ve zamanla da artık bacağına yumruk yediğinde bunu hissetmez. Neden? Artık bacağa yumruk yemeye alışmıştır. Biz boksörlerde nasılız mesela? Rakibimiz ne kadar bize yumruk atarsa atsın belli bir zamandan sonra bizim artık yüzümüz, kafamız veya vücudumuz yumruk yemeye alışıyor. Bu yüzden de biz boksörler kafamıza yumruk aldığımızda canımız yanar ama yani biz alışkınız. Kickboksörde veya wushu'da bacağına tekme aldığında alışkın. Güreşçi de nasıl ki mesela ben sanmıyorum. Güreşçi bence mesela bazen Kırkpınar güreşlerinde görürsünüz. Saatlerce güreşirler. Çok dayanıklıdırlar. Bir boksörün bir yerde o kadar dayanıklı olmadığını düşünüyorum. Mesela güreşçi ile boksör arasında bu şekilde bir şey olduğu zaman bir yerde boksör daha çok yorulacağını düşünüyorum. Çünkü güreş daha çok kavruyor, işte rakibini çok fazla hırpalıyor. Yani aslında ikisini bir yerde karşılaştırmak yani yer değil. Güreşin yeri farklı, boksun yeri farklı, işte wushu'nun yeri farklı, MMA'nin yeri farklı. Herkesin farklı kategoriler. Bu yüzden bunları çok fazla karşılaştırmaya gerek yok. Baktığın zaman boksör de dayanıklıdır, güreşçi de dayanıklıdır. Ama tek bir şey söyleyebiliriz.
Kavgada kimin kimi yeneceği hiç belli olmaz. Mesela şu da bir gerçek yani biz boksörler güreşebiliriz yani. Biz mesela bir güreşçiyle tutuştuğumuz zaman onunla bayağı bir boğuşabiliriz, güreşebiliriz. Tabii o bizi güreş tekniğini daha iyi bildiği için tamam bizi alt edebilir. Ama biz de boksörler mesela boksörü de düşünün. Mesela bir güreşçi bizi tuttuğu zaman biz yakından yumruk vurmaya da alışkınız biz boksörler. Mesela güreşçi bizi tuttuğu zaman biz ne yaparız? Buradan vururuz güreşçiye veya yakaladığı zaman aparkat vururuz. Yani bu yüzden güreşçide ne yapar? Mesela bizim elimizi kolumuzu tutar, bacağımızı tutar, bizi kilitler. Yani burada şu bir gerçek yani ikisini bence bu şekilde karşılaştırmaya gerek yok. Güreşin yeri farklıdır, boksun yeri farklıdır. Güreş de yapabilirsiniz, boks da yapabilirsiniz. Hani güreş yapmışsınız sonra boksa gelmişseniz bu size boksta fayda sağlar mı? Sağlar. Yani bu yüzden güreşi de önerebilirim, boksu da önerebilirim. Bununla ilgili artık tartışmaya çok fazla da gerek yok. Boksörle güreşçileri de karşı karşıya getirmeye gerek yok. Yani benim bu konuyla ilgili görüşüm, yorumum bu şekilde. Sizin de farklı düşünüyorsanız, işte bana katılmıyorsanız o da sizin bileceğiniz iş. Tabi burada güreşçiler de diyecek işte biz boksörleri yeneriz. Boksörler işte güreşçileri. Yani bu olacaktır. Bu tartışma gider. O yüzden herkes kendi yaptığı sporu nasıl söyleyeyim bir yerde ön plana çıkardır. İşte güreşçi güreşi, boksör boksu. Ama dediğim gibi burada ben sadece tarafsız bir şekilde bunu anlatmak istedim size. Ben de bu işi yaptığımda şöyle bir şey oldu. Yani mesela mindere çıktığımda yani ben yumrukla şu bir gerçek yani rakibim bana yaklaşamıyor. Beni tutamıyor. Ben gelişine vuruyorum. Her yerden vuruyorum. Kendimi yakalattırmıyorum. Çünkü ayaklarım çok iyi. Ama ne oldu? Sadece bir tekme vurdu. Ve benim işim e, bitti. Bir de mesela ne yaptı? Beni tuttu. Kaldırdı havaya. Gerçek güreşte de şöyle bir şey var yani. Bazı boksörler belki içine girmediği için bunu bilemez. Ben bir güreş yapan biriyle karşılaştığım için, maç yaptığım için söylüyorum. Mesela bu işte gerçekten teknik önemli. Özellikle de güreşte. Mesela rakibin seni ayağından tutup yukarı kaldırırken hemen rakibinin bacağından tutacaksın. Onun seni yukarı kaldırmasına izin vermeyeceksin. Tutmadığın zaman seni tutuyor, kaldırıyor omzuna. Sırtın üzerine çarptığı zaman gerçekten dünya kararıyor. Nefesin kesiliyor. Çok kötü oluyor. Bu yüzden yani her spor mesela boksörden de yumruk yediğin zaman ne yapar? Öyle bir yumruk çarpar ki sana dünyan kararır. Çünkü bizim dediğim gibi bizim işimiz yumruk atmak. Yumruğu en iyi kickboksör atmaz. Wushucu atmaz. MMA'ci atmaz. Yumruğu en iyi boksör atar. Çünkü bizim uzmanlık alanımız yumruk atmak. Bu yüzden yani her iki tarafında aslında baktığın zaman tehlikeli yanları var. Mesela tutar güreşçi senin kolunu kırar veya örnek vereyim sana farklı şekilde boynunu kırar. Sana zarar verebilir yani bunlar güreşte öyle basite alınacak bir spor değil. Atasporumuz zaten ve çok efor gerektiren bir spor. Nasıl söyleyeyim mesela görüyorsun saatlerce şey yapıyor güreşiyorlar. Mesela güreşçilere de bakıyorsun aynı ağır siklet boksörler gibi heybetliler, vücutlular. Çünkü onlar da gerçekten sağlam yani doğruya doğru. Ama dediğim gibi kavgada hiçbir zaman kimin kimi yeneceği belli olmaz. Sokakta da dediğim gibi boks bir tık daha işe yarar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Artık gerisi size kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Unutmadan eğer ki benim anlatımlarımı, yorum beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Çok çok iyi bakın kendinize. Görüşürüz.